Akıllı ev projemizin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birinci videoda gece lambamızı uzaktan telefonla kontrol edebiliyorduk veya bir hareket algılandığında telefonumuza bir fotoğraf gönderttirebiliyorduk. Veya biz telefonumuzdan bir mesaj atarak evimizin bir fotoğrafını çekebiliyorduk. Bu videoda sistemin içine DET11 sıcaklık ve nem sensörünü dahil edeceğiz. DET11 sıcaklık ve nem sensörünün nasıl kullanıldığını bir önceki videomu izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bunu anlatmayacağım. Peki bu videoda ne yapacağız? Akıllı ev projemizin içine bir sensörü nasıl ekleyebiliriz? Yani bir ESP kartını nasıl ekleyebiliriz? Haberleştirmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ekleme çıkarma yaparken kodda ne gibi değişiklikler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Buna değineceğim. Yani aslında bu videonun büyük bir bölümünü kodu anlatmakla geçireceğim. Videonun sonunda da bu ESP kartını sisteme dahil edip bir test yapacağız. Mesaj atacağız ESP kartına. Bu ESP kartından da telefonumuza gerekli sıcaklık ve nem mesajını bilgi olarak alıyor olacağız. Şimdi kod kısmına geçelim. Sol tarafta bir önceki videoda hazırladığımız çevre ESP kartına ait kodumuz var arkadaşlar. Sağ tarafta da boş bir Arduino IDE skecimiz var. Şimdi bu sol taraftaki kodu tamamını seçip kopyalıyorum ve sağ tarafa yapıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü bu kod üzerinden biz değişikliklerimizi yapacağız. Artık sol taraftaki koda ihtiyacımız yok. Bunu kapattık. Bu sayfayı büyüttük ve değişikliklerimizi buradan yapalım. Başlayalım. Ben de sizinle beraber yapacağım arkadaşlar. Daha önce bir hazırlığım yok. İnşallah hatasız bir şekilde yaparız. Burada board ID 1 yazıyor. Artık bu ikinci çevre ESP kartımız olacağı için ben buna 2 diyorum. Bu ledimiz kalıyor. Dahil ledi yakıp söndürüyoruz çünkü. Bu ledimiz kalsın. Burada relay yazıyor. Bu ESP kartında biz relay kullanmayacağız arkadaşlar. DET11 sensörünü kullanacağız. O yüzden ben buraya DET pin yazıyorum. Bunu da 4 numaralı pine bağlayacağım. Yani GPIO 2 olarak geçiyor. ESP kartımız üzerindeki 4 numaralı etikete sahip pin normalde GPIO 2 numaralı pin oluyor. Aşağı geliyorum. Buralara dokunmuyorum arkadaşlar. MAC adresine dokunmuyoruz. Hatta şurayı silebiliriz. Bu MAC adresine yayın yapıyoruz. Buralara dokunmuyoruz. Buradaki mesaj yapımızda bakın temp ve hum var. Yani sıcaklık ve nem bilgilerini ana ESP kartına göndereceğimiz değişkenlerimiz burada mevcut. Bir önceki videoda bunları koymuştuk. Ama diyelim ki koymadık veya biz buraya bir değişken daha ekleyeceğiz. Buraya örnek veriyorum. Boolean tipinde bir değişken ekleyeceğiz. Ahmet olsun. Buraya böyle bir değişken yazdığımızda arkadaşlar bunu birinci çevre ESP kartında ve ana ESP kartında bunu oraya yazıyoruz. Çünkü mesaj yapımız bütün ESP kartlarında aynı olması gerekiyor. Aşağı iniyoruz. Yine buralar kalıyor. Bu kısım kalıyor. Buraya bağlanacağınız internet ağının ismini giriyorsunuz. Her veri gönderildiğinde bu kısım çalışıyor. Burada da değişiklik yapmıyoruz. Kalıyor. Her veri alındığında bu kısım çalışıyor. Burada bir değişiklik yapabiliriz. Bakın burada gelen veriyi gelen data role yazmışız. Burada da gelen role bilgisini karşı taraftan gelen rolenin açık mı olacak kapalı mı olacak o bilgiyi ekrana yazıyoruz. Bu kartımızda bizim role olmayacağı için buna gerek yok arkadaşlar. Burayı silebiliriz. Burayı da silelim. Yani ekrana herhangi bir şey yazdırmaya gerek yok. Burası kalıyor. Setup içine gelirsek setup içinde bir değişiklik yapmamıza gerek yok. ESP Now'u başlatmışız. Rolleri belirliyoruz. Geri çağırma fonksiyonlarını belirliyoruz. Burada relay output yapmışız. Burada bir relay biz kullanmayacağımız için buna gerek yok. Biz buraya ne yazacağız? DET pin. DET'nin data pininin bağlı olduğu yer arkadaşlar bizim input giriş yapacağız, yani oradan bir bilgi girişi yapacağız. O yüzden burayı input olarak ayarlıyorum. Bu arada biz şeyi unuttuk arkadaşlar. Bakın biz burada DET sensörünü kullanacağız ama herhangi bir kütüphane eklemedik. DET'nin tipini belirlemedik. DET nesnesi oluşturmadık. Bunları oluşturmamız gerekiyor. Bir önceki videoda bunları anlatmıştım. O yüzden şimdi anlatmıyorum. Sadece direkt buraya yazacağız. DET kütüphanemizi dahil ettik. Ardından DET'mizin tipini belirleyeceğiz. Ben burada DET11 kullandım. Sonra DET nesnemizi oluşturacağız.
Sonra değişkenlerimizi oluşturacağız. Ne için? Sensörden elde ettiğimiz verileri saklayacağımız değişkenler oluşturmamız gerekiyor. Bunlar float tipinde olacak. 3 adet değişkenimizi oluşturduk ve artık setup içinde DT sensörümüzü başlatabiliriz arkadaşlar. Şöyle setup'ın sonunda DT.begin diyerek sensörümüzü başlatmış oluyoruz. Şimdi geldik ana döngümüzün içine. Öncelikle şu if else bloğunu siliyorum. Çünkü bu relay yani role ile ilgili. Bu kartta bizim role olmayacak. Burayı sildik. Bu alt kısım bizim reset kısmımız. Bu kartta da yine reset atabiliyor olacağız. O yüzden burası kalacak. Üst tarafta feedback kısmımız, burası da kalacak. Şimdi biz şu orta kısma DT ile ilgili bilgileri okuyup karşı tarafa gönderiyor olabilmemiz için buraya bir kod bloğu eklememiz gerekiyor. Ancak biz DT sensörümüzden her 2 saniyede bir veri okuyacağız. O yüzden buraya öyle bir şey yazmamız lazım ki 2 saniyede bir veriyi okuyup karşı tarafa gönderelim. Şu aşağıdaki yapıya benzer bir yapı oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi hemen if bloğumuzu yazalım. Şimdi burada ne yaptığımızı bir açıklayalım. Burada milis fonksiyonuyla zamanımızı bu değişkenimizin içine attık. Diyoruz ki bu değişkenden bu değişkeni çıkardığımızda kalan sayı bizim time out'sa. Yani burada da time out 2'yi yukarıda belirtmemiz gerekiyor. Evet, time out 1 vardı. Yani 1 değil, sadece şu time out vardı. Biz bundan bir tane daha bir yapalım. Bunun süresinde 2000 yazalım. Çünkü 2 saniyede bir bloğun içine girecektik. Şu değişkenden bu değişkeni çıkarttığımızda kalan süre 2000 ise, yani 2 saniye geçmişse bu değişkenin içine gir diyoruz. Neyse, burada buralara çok girmeyelim. Konumuz bu değil çünkü. Şimdi bu değişkenimiz içinde ne yapacağız? Önce DT'mizden bir okuma yapacağız. Burada bir nem bilgisini okuyoruz. Bu okuduğumuz nem bilgisini de MyDataHome'un içine kaydettik. Nereden geliyor bu MyDataHome arkadaşlar? Hemen yukarı çıkıyoruz. Bakın bizim MyData tipinde bir mesaj yapımız vardı ve bu mesaj yapımızın içinde bir home değişkenimiz vardı. İşte bu home değişkeninin içine kaydetmiş olduk. Şimdi hemen bir veri daha okumamız lazım. Bu da sıcaklık verisi olacak. Bunu da neyin içine kaydediyoruz arkadaşlar? Temp'in içine. Burada kaydetme işlemlerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi bu okuduğumuz ve kaydettiğimiz verileri karşı tarafa göndermemiz gerekiyor. Bunda nasıl yapıyorduk? Bakın şurada bir gönderme fonksiyonumuz vardı. ESP_NOW_SEND, yani ESP_NOW teknolojisi sayesinde karşı tarafa veri gönderiyorduk bu satırla. Bunu hemen gelip buraya kopyaladık. DT'den okuduğumuz sıcaklık ve nem bilgisini MyData içindeki değişkenlerimize kaydettik ve ESP_NOW aracılığıyla MyData içindeki değişkenlerin tamamını karşı tarafa, bu adrese gönderdik arkadaşlar. Burada yaptığımız işlem bu kadar. Burada bir şu reading'i yukarıda belirtmedik. Onu bir belirtelim. Okuma zamanı yani. Şuraya virgül koyup evet, bunu da buraya yazabiliriz. Bu arada şu değişkenleri biz kullanmadık arkadaşlar. Boşuna ekledik. Bunları da siliyorum. Buradan kartımı seçiyorum. Ve bir kodumu derliyorum arkadaşlar. Bir herhangi bir sıkıntı, sorun var mı diye. ESP kartlarında derleme biraz uzun sürüyor. Evet, burada bize bir hata verdi. Timeout. Timeout. 2 sefer aynı değişkeni kaydetmeye çalışmışız. Aslında bizim burada bunlar farklıydı. Biri timeout, biri timeout 2 olacaktı. Hemen bir düzeltelim burayı. Evet, burayı 2 yaptık. Hem burada da işte timeout 2'yi bulamadım diyor bize arkadaşlar. Yani sen böyle bir şey yazmışsın ama belirtmemişsin diyor. Bunu şimdi yukarıda belirttiğimiz için bir daha hata vermemesi gerekiyor. Tekrardan bir derleyelim.
Evet, bir hata almadık arkadaşlar. Bu kodumuzu olduğu gibi şu an çevre SP ikinci kartımıza yükleyebiliriz. Bir yerde hata yaptık arkadaşlar. Burayı düzelteyim. Sizi yanıltmış olmayayım. Burası GPIO 2 değil. Burası etiket ikinci pin olacak. Yani ESP kartımızın 2 numaralı etikete sahip pini. GPIO 4 olacak burası yani. GPIO 4 2 numaralı etikete sahip pin. Bunu söyledikten sonra şurayı kaydedelim. Burayı ne olarak kaydedelim? ESP 8266 2 diyelim. Masa üstüne kaydetsin. Evet, bunu kaydettiğimize göre buradan çıkabiliriz. Artık arkadaşlar ana ESP kodumuza gelelim. Burası bizim ana ESP kodumuz. Bunun üzerinde bazı değişiklikler yapacağız şimdi. Bir önceki videoda zaten bu kodu anlatmıştık. Ana ESP kartımıza bu kodu yüklemiştik. Burada sadece birkaç değişiklik yapacağız. Temp ve hum değişkenlerimiz burada olduğu için tekrar buraya yazmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten burayı bir önceki videoda eklemiştik ama kullanmıyorduk. Boştu. Bunları şimdi kullanacağız. Aşağı iniyoruz. Artık burada bir MAC adresimiz daha olacak. Bu birinci kartımıza ait MAC adresimizdi. Şimdi buraya ikinci kartımıza ait MAC adresini ben şöyle kopyala yapıştır yapacağım hemen. İkinci kartımızda MAC adresini buraya kopyalamış olduk. Burayı da ne yapıyoruz? 1 değil 2 yapıyoruz. Çünkü artık 2 adet burada MAC adresimiz var. Şimdi aşağı iniyoruz. Setup içinde buralar kalıyor arkadaşlar. Eşleme kısmı kalıyor. Evet. Telegram bu karta ilk enerji verildiğinde, ilk internete bağlandığında şu kısmı biz Telegram'a mesaj olarak iletiyorduk. Artık buraya biz yeni bir komut gireceğiz. Bunu buraya eklememiz lazım. Ne komutu? Mesela ben Fire Sense yazdığımda yani bir sıcaklık yazdığımda sıcaklık ve nem bilgisi benim telefonuma mesaj olarak gelsin. Bunu buraya ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Nasıl ekleyeceğiz? Şu reset kısmını önce bir kopyalıyorum arkadaşlar. Sonra bu sona gelip Enter'a basıyorum. Kopyaladığım satırı buraya yazıyorum. Sonra ben komut olarak ne göndermek istiyorum? Ne yazayım? Yani ben hangi komutu gönderirsem bana sıcaklık ve nem bilgisini versin. Buraya onu yazacağım. İster Ahmet yazın, ister Mehmet yazın. Bu arada bu Ahmet'in, Mehmet'in de bizden çok çektiği var. Her neyse. Ben buraya sıcaklık yazacağım. Karşısına da açıklamasını yazıyoruz. Nem bilgisini almak için. Tamam. Bunu buraya yazdık. Burası tamam artık. Şu kısmı kopyalayacağız. Bu satıra benzer bir satırımız da aşağıda vardı. Neredeydi orası? Evet, burası. Yine burada reset kısmının altına gelip evet, bunu buraya yapıştırdım. Şimdi burada yine önemli değişiklikler yapmamız lazım. Biz her attığımız komut için burada bir else if döngümüz vardı arkadaşlar. Bloklarımız vardı. Mesela reset bloğumuz nerede? Flash, foto, aydınlatma of true reset. Reset. Şimdi şu if'ten itibaren şöyle kopyalıyorum. Hatta şu else'i de alıyorum. Ta buraya kadar. Bakın arkadaşlar. Kopyaladığım yere dikkatlice bakın. Ben burayı kopyaladım. Ve şuradan itibaren şuraya tıkladım. Buraya yapıştırdım. Ne oldu bakın. Reset ve reset iki ayrı birbirinin aynısı bloklarımız oldu. Ama tabii biz burayı değiştireceğiz şimdi. Sıcaklığa göre ayarlayacağız. Şu bizim gerçek reset bloğumuz. Burası kalsın. Hatta şöyle daha iyi anlamanız açısından şöyle yapabilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim yeni oluşturacağımız bloğumuz burası. Ben ne komutu atarsam bana bildirim atacaktı? Sıcaklık. Evet. Sıcaklığı yazdık. Burası aynı kalıyor. Burada bir şey değiştirmiyoruz. Buraya sıcaklık isteği yapıyoruz. Yine burası aynı kalıyor. Şimdi benim burada bir tane değişkenim olması lazım arkadaşlar. Bakın. Burada aydınlatma on off değişkenimiz var. Burada send photo değişkenimiz var. Burada flash state değişkenlerimiz var. Sıcaklık içinde bir değişkenimiz olması lazım. Hemen yukarıya çıkıyorum. Bizim değişkenlerimiz neredeydi? Evet, burada. Şuraya virgül koyup fire yazıyorum. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ben fire yazdım.
tekrar aynı satıra geliyorum. Diyorum ki eğer sıcaklık komutu gelirse fire değişkeni true olsun. Tamam, şimdi bunu buraya yazdık. Ama fire değişkenimiz ne? Fire değişkenimiz true olursa biz ne yapacağız? İşte bunu yukarıda belirteceğiz. Loop döngüsünün içerisinde. Gelelim loop döngüsüne. Bakın burada bizim send değişkenimiz true olursa, işte aydınlatma on değişkenimiz true olursa, aydınlatma off değişkenimiz true olursa şu işleri yap gibi böyle komutlarımız var. Şimdi biz buraya bir de fire değişkenimizi ekleyeceğiz. Yine bunu eklerken kopyala yapıştır yapacağız. Kopyaladım burayı. Aşağı geldim, yapıştırdım. Şimdi bu bir kere aydınlatma off olmayacak. Ne olacak? Fire. Fire'ı yazdık. Yine şu aşağıya sileceğiz. Buraya da fire yazacağız. Burada fire'ı false yapacağız. Niye? Tekrar bu değişkenin içine girmesin. Bir kere bu değişkenin içine girdiğinde burayı false yapalım. Bir daha girmesin. Tekrardan bir komut atarsak buraya tekrar girmesini istiyoruz çünkü. Geldik aşağıya. My data relay 1 yapmışız. Bunu sil. Bu bizim için önemli değil. Burası kalıyor arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Sıcaklık komutunu telefondan attığımda bana sıcaklık ve nem bilgisini göndersin. Şu komut benim işime yaramıyor o yüzden. Çünkü bu komut ESP_NOW komutuydu. Yani bu komutla biz diğer kartlar arasında bilgi alışveriş yapıyorduk. Ben burayı siliyorum abi o yüzden. Ben sıcaklık komutunu attığımda bana mesaj atsın. Benim telefonuma mesaj atsın istiyorum. Ne yapacağız? Arkadaşlar ekran kaydının süresi dolmuş. Ben anlatıyorum ama boşa anlatmışım. Kısaca bir özet geçeyim size. Şimdi biz her 2 saniyede bir karşı taraftan anakartımıza sıcaklık ve nem bilgisini gönderiyorduk. Bu gönderdiğimiz bilgilere şu komutlarla erişiyoruz arkadaşlar. Incoming readings temp ve incoming readings hum. Bu karşı tarafın gönderdiği sıcaklık ve nem bilgilerine bu şekilde biz eriştik. Sonra diyoruz ki bu bize gelen bilgiler float tipinde. Ama biz float değişkeni direkt telefonumuza atamayız. Telefonumuza atacağımız bilgilerin, mesajların string tipinde olması lazım. O yüzden diyorum ki sen önce bu değişkenleri bir string'e çevir. Burada yazdığımız komutla string'e çevirmiş oluyoruz. Sonra çevirdiğimiz bu değişkenleri S ve N veri tipinde 2 ayrı değişkene atıyoruz. Şimdi both send mesaj olarak biz telefonumuza mesaj atıyorduk şu komutlarla arkadaşlar. Bu komut bizim telefonumuza mesaj atma komutu. Yani biz burada 2 ayrı telefonumuza mesaj atma komutu girmişiz. Komutumuzun aldığı değerler zaten standart. Önce chat ID yazıyoruz. Sonra tırnak içerisinde burada ben sıcaklık yazmışım. İşte 2 nokta üst üste koymuşum. Sonra artı demişim. S değişkenini gönder bana. Neydi S değişkenimiz? Sıcaklık. Sonra da işte başına derece koy demişim. Aynı şekilde alt tarafta da nem yazmışız. Yüzdesini belirtmişiz. Sonra artı nem değişkeni, yani nem değerinin kendisini bizim telefonumuza göndermişiz. Burada da yapacağımız değişiklikler bu. İnşallah yanlışlık yoktur. Bir derleyelim. Ne diyor? Board'u seçmedin diyor. Board'u bu ESP32 Vrover modüldü bizim modülümüz. Hemen bir derleyelim. Hata verecek mi? Arkadaşım kısa sürede derle ya. Saat 12'yi geçmiş ya. Sabah kalkıp daha işe gideceğiz hadi. Harbiden ne kadar uzun sürdü. Kaç dakika oldu ya. Bu ESP kartlarının da bu huyunu sevmiyorum arkadaş. Arduino'ya saniyeler içinde kod atabiliyorsunuz. Ama ESP kartları dakikalar sürüyor. Bu da proje geliştirirken çok fazla zaman kaybına neden oluyor. Şükürler olsun derleme bitti. Herhangi bir hata yok arkadaşlar. Bu kodumu önce bir kaydediyorum. Kaydettikten sonra da ESP kartına yüklüyoruz. Ve şimdi teste geçelim. Evet arkadaşlar. DT11 devremiz burada. Onu enerjilendirdik. Role modülümüz de karşı tarafta. Onun da enerjisi var. Şimdi ana ESP kartımızı powerbank'e bağlayıp enerjilendireceğim. Ana ESP kartımızı enerjilendirdik. Şimdi telefonuma mesaj gelmesi gerekiyor. Mesaj geldi. Hemen açalım. Burada kullanabileceğimiz komutları içeren bir mesaj geldi. Mesela bir gece lambamızı çalıştıralım. Aydınlatma on diyorum.
ESP kartıyla bağlantı kurulamıyor diyor. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Kendine bir reset atsın. Tekrar bağlansın. Şu an bağlandı, yandı. Işığımızı kapatıyoruz. Evet, kapandı. Şimdi bir sıcaklık komutuna basıyoruz. Sıcaklık ve nem bilgisini bu şekilde aldık. Burada DET sensörümüz vardı. Şimdi bütün kartlara bir reset komutunu ileteceğiz arkadaşlar. Buradan ben reset'e basıyorum. Mavi ışık kapandı. Şu an reset attı ve tekrardan açıldı. Sistem bu şekilde çalışıyor. Gayet güzel. Tek sıkıntı, aradaki mesafe fazla olduğunda bazen kopukluklar olabiliyor arkadaşlar. Bu tarz videoların gelebilmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Projeyle ilgili aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bir sonraki projelerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.